Ekim'den bu yana bitmeyen bir sonbahar yaşıyoruz aslına bakarsanız. Gerçek bir kışa hiç dönüş olmadı. Tabii bu mevsim dengesizlikleri yüzünden de virüsler, bakteriler, hatta bunları destekleyen polenler şu an sorun oluşturuyor. Ve Ekim ayında çok yoğunlukla özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu dışında alt solunum yollarında tutan bizim RS ve respiratuar syncytial virüs dediğimiz bir virüsün yol açtığı ciddi bronşitler, bronşiyolitler, hatta bazı olgularda bunun üzerine bakteri de binerek zatürreler, pneumoniler gördük. Çok yoğun bir şekilde. Ekim bu şekildeydi ve Kasım'dan sonra alerji hep devam etti. İnanılmaz bir şekilde influenza patlaması yaşıyoruz. İnfluenza virüsü patlaması yaşıyoruz. En önemli etken tabii okullar. Okullarda çocukların birbirine çok kolay bir şekilde enfekte etmesi, birbirine taşıması ve okul çocuklarının ev ahalisine, özellikle küçük çocuklara bunu taşımasıyla bir endemi gibi, küçük çaplı bir endemi gibi görüyoruz influenza'yı. Biliyorsunuz ki virüslerin önemli özelliği, Covid'den de herkes aşina oldu artık. Kendilerini çok inanılmaz bir şekilde değiştirebiliyorlar. Antijenlerini sürekli değiştirebiliyorlar ki bu da her sene aşı olmayı gerektiren bir şeye dönüşüyor. Peki grip aşısını biz kimlerde uyguluyorduk? Genellikle böyle altta yatan hastalığı olan, ciddi destek gerektiren, işte hastane yatışı çok olan çocuklarda öneriyorduk ki her çocuğa tabii ki hani mutlaka yapılmalı dediğimiz bir aşı değildi. Ama bu sene pandeminin yol açtığı bir şey var. Pandemi döneminde çocuklar biliyorsunuz ki evde oturdukları, hani online eğitim aldıkları bir süreç yaşıyorlardı ve o dönemde hepimiz Covid konuştuk. Bir sürü virüs var. Onlar yine varlar. İşte influenza, rinovirüs, Coxsackie, bir sürü virüs, ama bunlar böyle latent, sessiz bekliyorlardı, ama okullar açıldı ve doğal olarak çocuklar okula gitmeye başladılar ve patlamayı yaşadık o zaman. Çünkü hava şartları, havanın böyle sıcak, tatlı sıcak soğuk arası olması, polenlerin her yerde olması, uçuşuyor olması, tozlaşmanın olması, bunlar böyle güzel bir zemin hazırlıyor virüsler için. Bir tek o değil. AVM'ler var. Sonuçta işte insanlar sıkılıyorlar. Herkes bir kalabalık ortamlarda dışarı çıkıyor, alışverişini yapıyor. Çünkü bunaldılar. Ama bu da tabii sıklığı çok arttırdı. Enfeksiyon patlamasını. Çünkü en önemli kural neydi? Sosyal mesafe. Şimdi sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Çocuklarda çok daha zor. Maske takmaları lazım. İşte ne kadar, hani bir oyuncağın al veri, bir kalem al ver bile her şeyi değiştiriyor. Özetle demek gerekirse son 2-3 hafta çok yoğun bir şekilde influenza, hani bu ilk sırada, Covid'den bile çok daha fazla. Hemen arkasında adenovirüs. Adenovirüs nasıl bir hastalık? Hem üst solunum yolu enfeksiyonu, hem gastrointestinal sistem dediğimiz, yani mide bağırsak sistemini de tutan, ishallerle seyredebilen, konjonktivit dediğimiz gözde böyle iltihaplanmalar da yapabilen, öksürükle seyreden bir tablo. Onunla beraber geçen ay biraz ön plandaydı el ayak ağız hastalığı. Coxsackie virüs. Onun salgını biraz azalmaya başladı. Hepsi yakın temas, hepsi çok kolay bulaşlar. Tabii bunlarla birlikte beraber seyreden boğaz enfeksiyonlarında bakterilerde en önemli şey ve bizim antibiyotik kullanmamız gereken belli durumlardan biri strep A, yani A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bakteri. Bunun da mutlaka tespitinde zaten antibiyotik tedavisi endikasyonu doğuyor. İnfluenza niye önemli ya da neden testini yapmak durumunda kalıyoruz? Çünkü influvir bizim influenza tedavisine kullanabileceğimiz bir süspansiyon. Pozitifliği gördüğümüzde de hem çocuğu direkt tedavisini hani başlamak adına veriyoruz onu, hem de aileyi de tabii korumak gerekiyor ve hemen bilinçlendirme yapıyorsunuz. Adenovirüs, influenza virüs, Coxsackie virüs, hepsi için konuşmak gerekirse 2 yaş altı çocuklar ciddi anlamda sert geçiriyorlar tabloyu. O yüzden hastane başvurularının büyük çoğunluğu düşmeyen ateş, kusmalar, sıvı kaybı, halsizlik, vücut ağrıları ya da bebeğin emmesinin bozulması, daha büyük çocuklarda ciddi anlamda bitkinlik, yemek yememe, iştahsızlık, özellikle sıvı alımının azalıyor olması, işte bunlar hastane yatışlarımızı çok arttırdı. Antibiyotik her şart ve koşulda gözü kapalı verilebilecek bir şey değil, ama antibiyotiğin verilmesi gereken durumlarda vermezseniz de büyük hatalar yaparsınız. Virüs sadece virüs enfeksiyonu olarak bitebilir, antibiyotik gerektirmeyen, ama harabiyet yaptığı için veya bu kişi alerjik bir çocuksa, altta yatan sebebiyet oluşturduğu için bakteri çok güzel gelip oraya konaklar. Şimdi bakın, üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok büyük bir kısmını zaten virüsler oluşturuyor. %80'in üstü. Ama %20'lik bir kısım bakterilerin yol açtığı durumlar var. Tonsillit, ciddi boğaz iltihaplarıyla seyreden, otit,
Yani kulak zarı iltihaplarıyla, orta kulak zarı iltihaplarıyla seyreden durum. Zatürre tabii ki akciğer enfeksiyonuyla seyreden bir durum. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle bakteriyel oldukları için antibiyotik gerekir. Bunu da hekim tespit edecek. Sac ayak gibi muayene ederiz, şüpheleniriz, tetkiklerimizi isteriz, sonucu alırız ve tedaviyi başlarız. Ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar her türü. Rinit yani burnu tutan mevsimsel alerjik rinit. Yine alerjik bronşit, reaktif hava yolu, astım, ürtiker. Bunlar solunum yolu epitelini etkilediği için alerjik hastalıklar doğal olarak zemin hazırlıyor enfeksiyona ve kolaylaştırıyor. Ailenin primer, hocam bizim çocuğumuz neden iyileşmiyor, niye sürekli hastalanıyor? İşte birçok faktör var. Multifaktöriyel. Alerjik çocuktur. Zaten hazır, zemin hazır. Virüsler bir türlü azalmıyor, bitmiyor, tükenmiyor. Hep varlar ama bu aralar çok onlar için bir ortam var. Gerçek bir kış yok. Peki havadaki alerjenler için ne yapacaksınız? Ağaç polenleri var, şu var, bu var. O yüzden temas hep var. Amacımız ne? Komplikasyondan korumak. Otit olmasını, kulak iltihabı, boğaz iltihabı, işte zatürre, bunu önlemek amacımız. İsteriz ki tabii ki hiç öksürmesinler yavrucaklar ama maalesef ki alerjen teması sürdükçe bu olacak. Sadece amacımız en böyle base seviyeye çekmek.